Selamlar. Steam 20 Kasım itibariyle ülkemizdeki Türk lirası ile alışveriş son verip Amerikan dolarına geçiş yapacağını açıklamış. Her ne kadar Türkiye için bölgesel fiyatlandırma uygulayacağını söylese de tüm oyun firmalarının bu duruma uymayacağını göz önünde bulundurarak önlem almakta fayda var. Biz de zararın neresinden dönersek kârdır diyerek sizler için öyle herkesin bilmediği cevherleri açığa çıkarmak için arayışa başladık. Bu videomuzda sizler için 20 tane Steam üzerinden rahatlıkla alabileceğiniz Souls-like oyunlarını derledik. Souls-like oyunları denildiğinde akla gelen belli başlı oyunlar olsa da fazla bilinmeyen Souls-like oyunları da çoğu zaman bu türü sevmemizi sağlayabiliyor. Ayrıca zaten herkes biliyorsa neden daha fazla aynı isimleri tekrar edelim ki, değil mi? Bu yüzden bu videoda Elden Ring, Sekiro, Dark Souls gibi herkesin bildiği oyunları önermektense keşfedilmeyi bekleyen, başarılı bulduğum Souls-like oyunlarından bahsedeceğim. Önceki videolarımızda kesinlikle almanız gereken 60 tane ve 20 tane karışık oyunu tanıtmıştık. Eğer o videolarımıza da göz atmak isterseniz şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Hatta Discord sunucumuza katılarak platformlarda ücretsiz olarak verilen oyunları kolayca takip ederek haberdar da olabilirsiniz. Önerdiğim oyunlardan bazıları farklı platformlarda, farklı fiyatlarda veya indirimde daha önce Epic Games'te ücretsiz verilmiş ya da Xbox Game Pass ile mevcut olabilir. Ancak bu liste başka platformlardan bağımsız olarak tamamen Steam üzerinden yapacağınız alışverişleri içeriyor. Fazla da uzatmadan Souls-like türünde farklı başarılara imza atmış dediğimiz bu oyunlara bir göz atalım. Strayed Light çok güzel ve tatlı bir oyun. Gerçekten mükemmel bir atmosfer ve görsel şölen ile karşımıza çıkıyor. Oyuna başlarken kendimizi mağaranın içinde bebek bir ateş olarak buluyoruz. Mağaradan çıkıp fırtınadan kaçarken bir ayna buluyoruz ve her şey burada başlıyor. Sanat görselleri inanılmaz güzel. Sessizce anlattığı tatlı hikayesiyle birlikte sizi adeta içerisine çekiyor. Oyunda herhangi bir diyalog yok. Her şey bize görsel olarak verilmiş. İndirimdeyken kesinlikle alınması gereken, fiyatını sonuna kadar hak eden bir oyun bence. Immortal Planet, unutulmuş, buz tutmuş bir gezegende ölümsüzlerle savaştığımız ve kaçış yolu aradığımız izometrik oynanışıyla başarılı bir Souls-like oyunu. Hikayeyi bir kenara bırakırsak eğer oyun türe birkaç yenilik getirerek ve Souls-like özelliklerin temelinde koruyarak güzel bir iş çıkartmış. Öncelikle ilk göze çarpan en büyük farklılık kamera açısı ve oynanışa etki eden izometrik grafikleri. Bununla birlikte platform olarak sayılabilecek bölüm tasarımlarına sahip. Bu sebeple kaçınma hareketi çoğu zaman aşağıya düşmemizde son buluyor. Tabi bunu lehimize kullanıp düşmanları da aşağıya itebiliyoruz. Zorluk, hareketler ve birçok yönden Dark Souls'a selam çakan Immortal Planet yine bazı göreceğiniz karakterlerle de gönderme yapıyor. Oynayanlara sürpriz olsun ancak ben oyunu oldukça beğendim. Uzun zamandır bu kadar farklı bir Souls-like oyunu oynamamıştım. Değerinin pek anlaşıldığını düşünmüyorum açıkçası oyunun. Kıyıda köşede kalmış Immortal Planet'i türü seven herkesin kaçırmaması gerekir bence. İlginç ve kendine özgü bir dünyası var Grime'ın. Şekilsiz ve kendisine taştan suratlar yapmaya çalışan garip yaratıkların arasında uyanıyoruz. Onlar için kusursuz bir varlığız. Fakat biz de bu kusursuzluğumuzu yine bu şekilsiz dünyanın içindeki şekilsiz yaratıkları absorbe ederek kendimize katmamıza borçluyuz. Böyle başlıyor anlatılmaya hikaye ve dünya. Grime'ın ana olayı absorbe mekaniği diyebilirim sanırım. Bu mekanik oynanışı eğlenceli ve çeşitli kılan ana unsur olmuş. Düşmanların özelliklerini aktif hareketler şeklinde almasak da onların pasif özelliklerini alabiliyoruz. Daha fazla can, daha fazla stamina falan gibi. Ve aynı zamanda bu özellikleri geliştirebiliyoruz. Fakat absorbe yeteneğimizi istediğimiz zaman istediğimiz şekilde kullanamıyoruz tabi. Bazı bosslara farklı işliyor. Bazılarının zırhlarını absorbe edip düz saldırıları açık hale getirmemiz gerekiyor. Bu da oynanışı çeşitlendiriyor. Hikayesi ve dünyası ile bize gayet güzel şeyler sunuyor kısacası Grime. Blasphemous hakkında karmaşık düşüncelere sahip olduğum bir oyun. Oyunda Civistodia topraklarında Miracle isimli bir lanet tarafından sessizlikle lanetlenmiş bir tövbekarız. Ana karakterimiz sonsuz bir ölüm ve doğum döngüsü içerisinde ve sessiz keder katliamından tek sağ çıkan olarak ne yapacağı konusunda hiçbir bilgisi olmadan bu dünyaya dalıyor. Lanetini kaldırmak ve kederini sonlandırmak için birçok zorlu yoldan geçmesi gerekiyor. Bunun için de ilk olarak 3 şartı yerine getirmek zorunda. Bu 3 şartı yani düşmanı alt ettiğimiz ise asıl oyun başlıyor. Sonradan gelinip kontrol edilmesi gereken gizli kapılar, araştırmadığınızda varlığını bile hissetmeyeceğiniz bölgeler, çeşitli gizemler ve dahası klasik bir Metroidvania'da ne görüyorsanız bu oyunda da göreceksiniz.
Metroidvania oynanışına ek olarak Dark Souls'daki gibi bir ölüm doğum döngüsü mevcut ve bonfire işlevi gören Prydew sunakları bulunuyor. Bunlara oturduğunuzda oyun kaydediliyor ve öldüğünüzde buradan başlıyorsunuz. Oyunun en güzel yanı sanatsal tasarımları ve sunumu diye düşünüyorum. Tasarımlar, çizimler ve animasyonlarda ciddi bir emek olduğunu oyunu birkaç saat oynadığınızda rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sizi çoğu kısmıyla sinir etse de bitirdiğinizde çok iyi tatmin ediyor. O yüzden indirimdeyken kaçırmamanızı tavsiye ederim. Thaimesia'da hastalığın hüküm sürdüğü bir krallıkta anılarımızı tekrardan edinmeye çalışıyoruz. Türüne yakışır boss ve düşmanlar ile zorlu ve bir o kadar da zevkli mücadelelere girmemizi sağlıyor Thaimezia. Her ne kadar grafik olarak Bloodborne ve Dark Souls'u andırıyor olsa da oynanışı daha hızlı olmasından dolayı Nioh ve kullandığımız yetenekler bakımından da Code Vein benzeri bir oyun olmuş. Kendi imzamız olsun diye mekanik eklemişler ve gayet başarılı olmuş. Karşımızdaki rakibin yeteneğini çalmak gerçekten oynanışı bayağı güncel tutuyor. Hızlı oynanışı, atmosferi, epik boss savaşları ile başarılı bir Souls-like yorumlaması olmuş bence. Türü sevenlerin kesinlikle deneyimlemesi gereken bir oyun. Eğer her iki oyunu da seveceğinizi düşünüyorsanız indirimde varken bu bundle'ı kaçırmayın derim. Ender Lilies'de tatlı mı tatlı Lily isimli karakterimizi kontrol ediyoruz. Karakterimiz hafızasını kaybetmiş küçük bir kız çocuğu. Oyunda dövüşerek elde ettiğimiz, daha doğrusu arındırdığımız ruhları yanımıza yoldaş olarak alıp hafızamızı geri getirmeye çalışırken geçmişte neler yaşandığını öğreniyoruz. Oynarken gözüme çarpan tek eksisi level sisteminin henüz tam oturmamış olması. Ancak oyun erken erişimde olduğundan her şeyin düzeltileceğine eminim. Ender Lilies kesinlikle müzikleriyle ve dövüş sistemiyle gelecek vaat eden bir oyun. Death's Gambit hayatımda oynadığım en iyi 2 boyutlu oyunlardan birisi. Bu kadar iyi olmasının sebebi hikayesi. Yazılım ile yapılan bir oyun dünyası ve sürekli buna atıfta bulunuyor. Tanrılardan bahsederken kodlama ile insanları yaptık. Keşke bu kadar basit kodlar ile yazmasaydık diye atıfta bulunmaları muhteşem bir şey. Bunun yanında bizim en büyük düşmanımızın hem bizim ana karakterimizle hem de gerçekten ekran başında olan bizimle kapışması, kendisi bunun yazılım evreni olduğunu bilmekle beraber önce seni, sonra ekran başındaki oyuncuyu yeneceğim diye tehditler savurması, gerçekten hiç bu kadar tırsmamıştım. Death's Gambit hikaye girişi klişe ancak hikayenin anlatılış tarzı farklı olduğu için oldukça sürükleyici bir oyun. Geçmişe ya da geleceğe giderek hikayeyi görebildiğimiz mekaniğin tetiklenmesi için çoğu yerde fazlaca ölmemiz gerekli. Oyunda seçtiğiniz karakter tüm oynanışı etki ediyor. Öyle ki her karakter her yan gücü alamıyor ve bu güç barının dolması da her karakterde farklılık gösteriyor. Vuruş, kaçınma ya da bloklama gibi her bir karakterden farklı bir isteği oluyor. Haliyle oyunu da nasıl oynayacağınıza karar vererek karakterinizi seçmeniz önemli. Lafımızı kısaca toparlarsak eğer, Dark Souls'un 2 boyutlu, güzel grafiklere sahip, kısa ve öz, güzel bir örneği var karşımızda. Türü sevenlerin bitirmeden bırakmayacağından eminim. Ex Natura, Elden Ring, Dark Souls gibi yapımlarla oldukça benzer özellikler taşıyor. Hemen bir tahtın orada doğuyoruz ve gördüğümüz ilk asker bize "Efendim, ordularımız düşüyor, düşmanı tutamıyoruz" gibi bir cümle kuruyor. Telekinezi yapabiliyor, kılıç kullanıyor ve büyü atabiliyoruz. Sonra yolunu bulup kendimi hiç mutlu hissetmediğim bir atmosfere giriyoruz. Atmosfer tam olarak arafta kalmışlık hissini veriyor. Ancak savaşta gibi değil de kıyamet sonrası gibi bir ortam var. Girdiğimiz alanda klasik ağır saldırı, hafif saldırı, dodge mekanikleri falan gösteriliyor. Grafikleri ilk oyuna göre gayet tatlı duruyor. Fiyatı biraz tuzlu olsa da görsel efektler, grafikler ve texture'lar, kaliteli atmosfer ve ambiyans oyuncuya geçiyor. Oyun akıcılığı ile sürükleyici bir oynanış sağlıyor. Moonscars, görselliği ve oynanışı ile öne çıkan başarılı bir Souls-like platform oyunu. İnsanların kemiklerinin ufalanıp, tozu ile heykelleri yapılıp, bu heykelde tekrardan canlanmaları gibi garip bir mekaniğe sahip. Oyunun daha en başında çok büyük bir gizemin ortada olduğunu hissediyorsunuz. Yan görevleri de bir o kadar ilginç. Can doldurmak ve büyü kullanmak için Ichor'a ihtiyacımız oluyor. Ve Ichor düşmana vurdukça geliyor. Bu durumda oyun bizi agresif bir oynayışa itiyor. Oyunda karakterimiz öldükçe Kanlay ortaya çıkıyor. Oyun biraz daha zor oluyor ama bir item sayesinde ayı eski haline çevirme imkanımız oluyor. Kanlay'da düşmanlar daha zor ölüyor fakat ödülümüz de daha çok oluyor. Oyunda özel silahlar var ve oynayışınıza güzel bir etkisi oluyor. Oyundaki bossları pek beğenmesem de bazı bosslar gerçekten de güzeldi. Sanat tasarımı, oynanışı, harita yapısıyla Blasphemous'ı anımsatıyor. Yokluğunu çekenlere tavsiye ederim.
Zorluğu ile ara sıra kızdırsa da fena sayılmayan bir oyun aslında Fate. Şu anda oyun erken erişimde olduğundan dolayı birkaç sıkıntısı var ama yine de oynadığımdan memnun kaldım. Oyunun karakter dizaynları ve haritaları ve level sistemi gayet başarılı görünüyor. Erken erişimden çıktıktan sonra gerçekten merak ediyorum nasıl olacağını. Vur vur ilerle mantığı ile bölümleri geçiyoruz ve güzel saatler geçiriyoruz. Fiyatı da gayet uygun. Bir alıp bakın bence, eğer beğenmezseniz de iade edersiniz be. Loot River'da dünya içerisindeki eşyaları okuyarak evreni öğreniyoruz. Oynanışın temelini oluşturan, üzerinde durduğumuz platformları hareket ettirme mekaniği ise çok başarılı uygulanmış. Bunun üzerinden güzel puzzle'lar oluşturmuşlar. Böylece kombata da çok güzel bir tat katılmış. Bosslar harika. Hem boss alanlarındaki platformların tasarımı hem de boss müzikleri şahane. Elinizdeki her mekaniği kullanmanız gerekiyor boss savaşlarında. Diğer roguelike ya da Souls-like tarzındaki oyunlardan farklı olarak haritadaki blokları kaydıra kaydıra ilerlediğimiz bir mekaniğe sahip. Tabi bu yenilikçi yaklaşım oyuna yeni bir dövüş mekaniği kazandırmış. Bu tür oyunlardaki git öl geliş bir daha git, kısaca grind yapısı oyuncuyu sıkmıyor. Fiyatını hak edip etmemesi konusunda aşırı kararsız kaldığım bir oyun oldu. 99 TL biraz tuzlu gelebilir ama %25-50 aralığında bir indirimle karşılaşırsanız eğer düşünmeden almanızı tavsiye ederim. Noida piksel piksel grafiklere sahip bir oyun. Onu diğer oyunlardan ayıran en büyük özelliği fizik motoru. Her bir piksel parçasının kendisine ait bir fiziği var. Ufacık bir ateş parçacığı tahtaları yakarak koca bir yangın başlatabiliyor veya ufak bir elektrik kıvılcımı sizin de içinde bulunduğunuz suya çarpıp sizin ölmenizi sağlayabiliyor. Anlayacağınız şu ki bu oyunda çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bu dünyanın şakası gerçekten yok. Her şey birbiriyle hareket ediyor ve en ufak bir aksilik bile tüm düzeni bozmaya yetiyor. Oyunda bölüm aralarında seçebileceğimiz perkler var. Bunlar oynanışı fazla değiştirmiyor fakat spellcraft mekaniği ile birleşince oyun bayağı ilginç hale gelebiliyor. Oyunda bir ton spell var. Bunları doğru sıralama ve doğru şekillerde yerleştirirseniz çok keyif alıyorsunuz. Müzikleri, oynanışı ve en önemlisi de her şeyin bir bütün gibi hissettirmesiyle kesinlikle yaşanması gereken bir deneyim. Omenfall, karanlık ve gizemli bir dünyada keşif, dövüş ve bulmaca çözmeyi birleştiren çarpıcı bir Metroidvania oyunu. Oyunun düşmüş Omen krallığının sırlarını ve onun kadim kehanetini keşfederken ortaya çıkan zengin ve büyüleyici bir hikayesi var. Oyun aynı zamanda güzel bir piksel sanatı stiline, unutulmaz bir film müziğine ve akıcı, duyarlı bir oynanışa sahip. Becerilerinizi zorlayacak, zekanızı test edecek ve sizi kendi geçmişine kaptıracak bir oyun. Metroidvania oyunlarından hoşlanıyorsanız eğer bu cevheri kesinlikle kaçırmamalısınız. Salt and Sanctuary, kendimizi keşfedilmemiş ve lanetli bir adada unutulmaz ve cezalandırıcı bir yolculuğa çıkaran büyüleyici bir aksiyon RPG oyunu. Hikaye, gizemli bir adada kazaya uğrayan lanetli bir denizciyle başlıyor. Oyunda adayı keşfederken oyunun ürpertici atmosferiyle buna katkıda bulunan karmaşık figürler ve sırıtan yosunlu cesetlerle karşılaşıyoruz. Oyunun atmosferi karanlık ve ürkütücü. Sisle kaplı vadiler ve ölümsüzlerle dolu eski yapılar bulunuyor. Çeşitli silahlar, büyüler, zırhlar ve eşyalar kullanarak düşmanlarla yoğun savaşlara giriyoruz. Ekipman ve eşyaları keşfedebiliyor, üretebiliyor ya da yükseltebiliyoruz. Karanlık ve ürkütücü ortamları keşfetmekten hoşlanıyorsanız eğer, Salt and Sanctuary kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Sands of Aura'yı kısaca özetleyecek olursak Dark Souls ve Torchlight'ın karışımı denilebilir. Oyun tabii ki bu kadar basit bir yapıda değil. Ancak hikaye anlatımı, sanat tasarımı ve dünya yaratımı konusunda Souls serilerinin o karanlık kısmından ilham almış diyebiliriz. Öte yandan aksiyon Souls serilerindeki kadar ağır değil. Ancak en az onlar kadar cezalandırıcı. Oyunda kendi oluşturduğumuz karakterle kirlenmiş su kaynaklarından müzdarip bir evrende susuzluğa karşı savaşıyoruz. Bu sıralar çok sık görmediğimiz kalitede bağımsız bir aksiyon RAO oyunu arıyorsanız eğer Sands of Aura'ya kesinlikle bir bakın derim. Tales of Iron oynarken orta çağın karanlık atmosferini gerçekten hissettiren, görsel anlamda çok başarılı bir oyun. Aynı şekilde savaşı ve yıkımı gözler önüne seriyor olması oyunun görsel anlamda başarısının en büyük kanıtlarından. Karakter tasarımları, eşya tasarımları ve çeşitliliği yeterli düzeyde. Oyunun mekanikleri biraz zorlayıcı ama bir süre sonra alışıyorsunuz ve sizi bayağı tatmin ediyor gerçekten. Hikayesi adeta içine sürüklüyor, devamını merak ediyorsunuz. Fiyatı biraz yüksek gelebilir ama bence fiyatına göre hakkını çok iyi veren bir oyun.
Tunic, Souls-like bir oyun olmasına rağmen süregelen o karanlık fantezi temasından uzaklaşan sevimli mi sevimli atmosfere sahip bir oyun. Sanat tasarım yönünden oyuncuyu zevkten dört köşe edecek detaylara sahip. Oyunda gezindikçe sayfalarını toparladığınız bir rehber mevcut. Ancak bu rehberde her şey anlaşılır bir dille yazılmamış. Bazı kısımlar gizemli olsun ve oyuncuyu oturup çözmeye yönlendirirsin diye runik alfabe ile yazılmış. Bu nedenle oyuncuyu keşfetmeye iten çok fazla unsur var. Dünyası yeterince geniş. Fark etmeyip atlayabileceğiniz çok fazla kısım var. Boss savaşları final boss haricinde ideal kolaylıkta denilebilir. Fiyatın biraz tuzlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de parasını hak eden bir oyun olduğunu düşünüyorum. The Last Hero of Nostalgia'ya aslında bir çubuğu yönettiğimiz Souls-like oyunlarından biri. Oyun Souls türleri arasında bir mizah oyunu aslında. Ama oynanış bakımından gayet tatmin oldum yani. Harita tasarımları gayet başarılı. Oyundaki sıkıntılarımızdan bir tanesi vuruş hissi yok aslında oyunda. Vuruş hissi yerine ekran yerinden oynuyor. Yine de basit ama level designing'i güzel ve ortalamanın üstünde bir Souls-like oyunu arıyorsanız eğer bu oyunu 3 aşağı 5 yukarı tavsiye edebilirim. Bir deneyin. Eğer beğenmezseniz iadenizi edersiniz. There is no Light, Sekiro tarzı hızlı tepki gerektiren bir Souls-like oyunu. Tasarım olarak gerçekten kendine çok has kaotik bir teması var bu dünyanın. Tanrı gibi o dünyayı inşa eden ve var eden tarikatvari bir yapı var. Halk açlıktan kırılırken bu yapı gününü gün ederek o dünyayı acımasızca yönetiyor. Bizim de küçükken köyümüz yağmalanıp annemiz katlediliyor. Sonra gerçek benliğimizde uyanıp büyük antik bir kilisenin önünde kendimizi buluyoruz. Bize yardım eden ve yol gösteren Samedi adında bir abimiz var. Bu abimiz bize neyi nasıl yapacağımızı, edineceğimizi, güçleri gösterip ve zaman zaman bize can basmamız için flask gönderiyor. Hikaye kısmı Türkçe'ye çevrilirse daha anlaşılır olabilir bence. Fiyatı biraz fazla ama indirimde alınırsa kesinlikle türünün iyi örneklerinden. Exanima, fizik tabanlı dövüş sistemiyle öne çıkan bir oyun olmakla birlikte oldukça başarılı atmosferi ve gerilimi ile oyuncuyu oyuna bağlayan bir yapıya sahip. Dungeonlardan sıkıldıysanız ve dövüş sistemini daha iyi deneyimlemek isterseniz oyun arena modunu önünüze seriyor. Her iki modda da yavaş yavaş geliştiğinizi gözlemleyebiliyorsunuz ve bunun verdiği tatmini karşınıza çıkan her düşmanla birlikte alıyorsunuz. Gelişmezseniz hiç hoşunuza gitmeyecek şeyler yaşayabilirsiniz. Çünkü oyunun save sistemi oldukça cezalandırıcı. Oyunun dövüş sistemi o kadar güzel ki her dövüşten sonra derin nefes alıp evet başardım, sonuna kadar hak ettim diyorsunuz. Çünkü oyun size şu şöyle yapılır aslanım gibi bir şey demiyor. Siz kendiniz öğrenmek zorundasınız. Oyun daha erken erişim olmasına rağmen bu oyun şu anda böyleyse ileride acaba nasıl olur dedirtiyor. Çünkü ilk andan itibaren oyun sizi içine alıyor ve o atmosferde kaybolup gidiyorsunuz. Yine daha alınması gereken ve keşfedilmeyi bekleyen bir sürü oyun var. Ancak öncelikle tavsiye ettiklerimiz bunlar. Sizin de paylaşmak istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtin ki onlardan da yararlanalım. Bu videodaki tüm oyunları hiç düşünmeden alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Hepsi de kendi deneyimlediğim ve severek de oynadığım oyunlar. Videolarımızda bu şekilde oyun türlerinde fazla bilinmeyen, değerlenmesi gereken oyunları önermeye devam edeceğiz. Sıradaki oyun türü için önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle aksatmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.